Smiggle evine hoş geldiniz. Yeni ürün, yeni konu, yeni bir video. Ama bu sefer konu efsane. Efsane, tavla. Oh, evet, hepimiz olmasa bile büyük bir kitlenin hoşlandığı, oynadığı, zevk aldığı bir masaüstü diye tabir ediliyor ama biz uygun yeri bulduk mu her yerde oynarız o olayı. Tavla bu. Öyle şaka götürmez. En ciddi iddialardan en eğlenceli zamanlara kadar her yerde görebileceğiniz, her evin içinde, bunu daha sonra tekrarlayacağım, olan bir oyun. Çok eski bir tarihi var. Çok uzun zamandan beridir oynanıyor. Meraklısı çok. Baktığınızda Türkiye'de var, Uzak Doğu'da var. Amerikan İç Savaşı'nda var. 1200'lerde Mezopotamya'da var. Avrupa'da var. Var oğlu var. Çok eski bir tarihi var ve o ilk çıktığı zamandan bu zamana birçok oynanış şekli geliştirmiş bir oyundan bahsediyoruz. Hemen basitçe künyesine girdiğimizde doğal olarak her zaman gibi karşılıklı oynandığı için birebir bir rakipleşme durumu var. Siyah taşlar, beyaz taşlar temel olarak koyu ve açık renkten oluşuyor. İki zar var. Zar olduğu için de oyunun içinde yoğun bir şekilde şans unsurunu bulma şansına sahipsiniz. Neden? İyi zar atamıyorsanız çok fazla bir şansınız yok. Ama aynı zamanda oyunu da bilmek zorundasınız ki ihtimalleri iyi değerlendirebilin. İmkanları iyi değerlendirebilin ve bu şekilde rakibinize üstünlük sağlayabilin diye. Ancak dediğim gibi zar varsa şans unsuru da vardır. Evet, şimdi zar var, şans var dedik ama tabii o kadar basit bir durum değil. Bu bir kültürel bir oyun. Zaman içinde kendini geliştirmiş, dünyanın her yerinde oynanıyor. Doğal olarak bilmeniz gereken dinamikleri var. Öyle sadece zar attım, oyunu aldım gibi bir durum yok. Tabii ki dediğim gibi zar varsa şans var oyunda ama biraz da bakalım hikayesine, onu bir inceleyelim çünkü kültürel bir altyapısı olduğu kabul edilen bir oyundan bahsediyoruz. Dünyanın birçok yerine yayılması, bu kadar popüler olmasını belli sebeplere bağlamak gerekiyor bence. İlk hikaye, daha doğrusu bu konuyla ilgili çıkan hikaye Antik Roma'dan geliyor. Ludus Duodecim Scriptura diyorlar oyuna. Yani 12 çizgi oyunu. Latince'de böyle geçiyor. Niye 12 çizgi oyunu diyoruz? Çünkü oyuncuların önündeki bölümde 12 tane çizgi var. Şu an biz onlara böyle biraz daha şekli bozulmuş çift kenar üçgen kullanarak gösteriyoruz bunu. Şöyle bir romantizmi de var, hikayesi var olayın. Nedir? Niye aydınlık ve karanlık iki taraftan oluşuyor her zaman aslında baktığımızda birçok hikayede olduğu gibi bunlar bir ayın 15'er günlerini temsil ediyorlar. Veya gece ve gündüzü. Buradan nereye gidiyoruz? 12 sizde çizgi, 12 karşıda çizgi var. 24 nedir? Günün 24 saatini temsil ettiği inancı var. Genel olarak baktığımızda önümüzdeki 12 çizgide bir senenin içinde bulunan ayları temsil ediyor. Bu şekilde bir hikayesi var, doğrudur, yanlıştır bilemiyorum ama olaya biraz renk kattığında kabul etmek gerekiyor. Aynı zamanda bunu biraz da bizim kültürümüzden detaylandırmak isterim. Osmanlı'da nert diyorlar veya nert tahta diyorlar oyuna. Türkler arasında çok yaygın bir oyun şekli. Günümüzde de bu attığımız zar kombinasyonlarına Farsça ve Türkçe kelimeleri birleştirerek belli isimler takmışız. Ne diyoruz? Hepyek. Carüse. Aslında Ciharüse'dir ama Carüse diye okunur. Onu dilimiz yuvarlar. Pencüse, severler güzeli gencüse gibi bazı girizgahlarda mevcut. Hemen buradan biraz matematiğe kaçacağız. Nedir? 1 ile 6 var zarların üzerinde. Doğal olarak o kübik yapı belli bir rotasyonla, onu attığınız hızla, bir ivmeyle dönerek bir yerlere çarpıyor, duruyor ve belli rakamlar geliyor. Şimdi doğal olarak 1/6 belirli bir şans oranı olarak karşınıza çıkıyor. Yani %17 ihtimalle herhangi bir sayıyı zarda düşürüyorsunuz. Peki çift atma ihtimaliniz nedir?
matematik bilimi bu konuyu da incelemiş. %3 şansla çift atıyorsunuz. Yani eğer üst üste 3 kere 4 kere çift attıysanız çok ciddi şanslı bir insansınız, o kesin. Onu da doğru kullanabiliyorsanız oyunu bilip 10 numara. Yine bir örnek, mesela çok sık gelen 6-3, 5-4 gibi kapı alamadığınız ama karşınıza çıkabilecek zarlar. Bunun ihtimalini şöyle değerlendiriyoruz. Zarın üzerinde 6 ve 3 gelme ve şansı matematiksel orana vurduğumuzda bizim karşımıza bildiğim kadarıyla %13 gibi bir rakam getiriyor. Çünkü bu kombinasyonu, 36'lı kombinasyonun içinde sadece 5 atış bu sayıyı tutturabiliyor. Bu da %13 gibi bir matematiksel orana karşılık geliyor. Doğal olarak her popüler objenin de bir piyasası var. Şimdi bir oyun bu kadar popüler hale geldiyse doğal olarak ürün gamı da ona göre genişler. Birçok noktada kullanım şeklini değiştiren ürünler çıkabilir. Mesela bunun gibi piyasada bulabileceğiniz fazlasıyla varyantı var. Neden? Çünkü eğlenceli bir oyun ve belli başlı kurumsal kimliklerle bir araya getirdiğinizde satışı çok daha kolay olacak derecede popüler. Biraz evvel bahsettiğim kültürel karmaşalar da var. Yani dediğim gibi Farsça, Türkçe bir araya gelmiş. Bazı zarları, bazı attığınız gelen zarları adlandırmış. Burada nedir? Tabii ki ya hepsi rakam bunların. Mesela dubaramız var. Dubara nedir? 2 tane 2 yan yana geldi vakit buna dubara diyoruz. Aslında Farsça'da yanlış biliyorsam baraba beraber demek. Bu açıdan du'nun da 2 olduğunu tahmin etmişizdir diye düşünüyorum. Bu tür birleşimlerden de oluşuyor. Yani piyasa sadece popüler olması değil, dil olarak, kültür olarak da popüler olduğu için devamlı böyle bir kendi içinde bir sinerjisi olan ve devamlı kendini geliştiren bir oyundan bahsediyoruz ki popüler. Herkes oynuyor, belki ondandır. Evet, tabii tarihi dedik. Asıl ilk kayıtlı zamanına bakarsak 1283 yılına gitmemiz gerekiyor. İlk kez resmedildiği, belki de bir kitapta yer aldığı tarih 1283. Libro de los Juegos kitabın adı. İspanyolca bir kitap. Bu kelimenin karşılığı oyun kitabı olarak geçiyor veya oyunlar kitabı. Bunu o dönem İspanya'yı yöneten 10. Alfonso isimli bir hükümdarın yazdığı rivayet edilse de bana göre belki yazılmasına yol açtığını söylemek daha doğru olabilir. Koca hükümdarın oturup da satrançtı, tavlaydı diye bir kitap hazırlaması da biraz komik bir durum olurdu diye düşünüyorum. Kendisi 1252 ve 1284 yılları arasında hükümdarlık yapmış olan ve İspanya'yı bu karanlık çağ denen dönemden çıkarttığı kabul edilen bir hükümdar. Dediğim gibi 1283, yani tahttan inmesinden veya artık herhalde belki de bilmiyorum nasıl aslında tahttan indiğini, bir sene kala böyle bir kitap çıkartıyor. Bu kitapta birçok illüstrasyon var. İnek derisi üzerine resmedilmiş ve yazılmış olan bir kitap olarak günümüze kadar gelmeyi başarmış ve tavlanın kayıtlı olarak bulunabileceği ilk kitap. Hemen tabii komşuya bakıyoruz. Komşuda 3 ayrı oynanış şekli var tavlanın ve bunların hepsine bir arada, şaşırtıcı olacak ama, tavli diyorlar. Yunanistan'da yine bu konuda o bizim bu bizim didişmemizin içinde tavla da tavli olarak geçmiş. Orada da tavla deseniz çok şaşırtmayacak yani. Onlar da burada tavli derlerse biz çok şaşırmayız gibi geliyor. Şimdi bunun oyun şekilleri var dedik. Yani değişik oynuyor herkes. Herkes bizim oynadığımız gibi oynamıyor. Hiç pul koymadan başlayanlar, attıkları zara göre yerleştirip oynayanlar veya her iki rengin de aynı taraftan başlayarak attığı zarlarla geldiği birçok oyun tarzı var. Herkes bizim gibi çatır çatır parçaları yerleştirip oyuna başlamıyor. Farklı oynanan şekilleri de var. Bizim oynadıklarımıza gulbara ve tapa şekli diyorlar. Bu 5 veya 7 oyun alanın kazandığı oynanış şekline tavlanın verilen isim. Beğenilmez bir durum.
Bu şekilde oynarsanız gulbara veya tapa diyorlar o oynanan tavlaya. Oyun familyasının içindeki bir daldan bahsediyoruz. Dediğim gibi birçok çeşit şekil var. Yani en baştan beri söylediğim 5000 senelik bir oyundan bahsediyoruz. Yani M.Ö. 3000'de Mezopotamya'da olduğu bilinen bir oyun. Doğal olarak da birçok oynanış şekli var. Birçok şekil geliştirmiş kendini ama bizdeki bu 5 veya 7 oyun kazananın galip ilan edildi. Bir de genel olarak internette oynayanlar daha iyi bilirler. Üçüncü bir zar vardır. 64'e kadar gider işte 1, 16, 32, 64 sanırım. Onun daha büyükleri de var. Burada oyunun belli bir aşamasında oyunculardan biri diğerine resti çekebilir. Double yapıyorum, ikiledim ben bu oyunu diye. Kaybederseniz 2 oyun veriyorsunuz, kazanırsa 2 oyun alıyor. Çok bilmiyorum aslında bu şekilde oynanışını, o yüzden çok da içine girmeyeceğim ama bayağı bir çeşidi var. Bunun da oyuna bakarken, oyun düzeni düşünürken biraz göz önünde bulundurulması gereken bir detay olduğunu düşündüğüm için burada bir şekilde söylemek istedim. Bu tür bir tavla tanıtırken biraz da haliyle firmayı da öğrenelim, gözlemleyelim, bilgi alalım, en azından haberdar olalım isterim. 1991 Dulles, Washington DC, Amerika'da kuruluyorlar. Oldukça o dönemde de yani ilk çıkış itibariyle belli bir tarzları var. Her seferinde böyle kaliteli, cidden detaylı, piyasada çok fazla benzeri olmayan ürünler çıkarıyorlar ancak çok sayıda değil, belirli kısıtlı sayıda çıkarıyorlar bunları. Washington DC'de başlamanın avantajıyla çabuk yayılıyorlar. Daha önceki videolarda biliyorsunuz Amerika bu iş için doğal olarak birçok şeyde olduğu gibi merkez durumunda. Daha sonra bildiğim kadarıyla şu anki yerleri Sterling, Virginia, yine Amerika'dalar. Aynı zamanda da Londra'da, İngiltere'de, Londra'da, Birleşik Krallıklar'da da bir satış ofisleri, bir merkezleri var. Her iki tarafında kendi ortak tabii bir çatısı var ama içlerindeki kadrolaşmada Avrupa ve Amerika ayrımını yapabilecekleri netlikte. Özellikle bu konuda İngiltere'deki, Londra'daki dükkanı veya dediğim gibi merkezi baz almak gerekirse çok ciddi, iddialı bir iç görüntüsü olan, yapısı itibariyle böyle diğer görmüş olduğumuz, alışılagelmiş dükkanlardan farklı bir çizgiye sahip. Bunları kendi gözünüzle görüp incelemek, ürün gamları, neler yapıp ne yapmadıklarını eğer görmek isterseniz işte www.noblecollection.com Amerikan versiyonu, www.noblecollection.co.uk'de co.uk bu da İngiltere tarafını görmenize sağlayacak. Çok fazla lisansları yok ama çok iyi lisansları var. Justice League, DC, işte Harry Potter, Lord of the Rings, Hobbit, Jumanji, Game of Thrones, bunlar hep lisansların içindeler. Özellikle Harry Potter'la ilgili çok ciddi bir ürün genişliğine sahip firma. Özellikle İngiltere tarafının çok iddialı açıklamaları var. Diyorlar ki bizim çalışanlarımız, genelde şirketin politikası da iddialı da, bizim çalışanlarımız genelde birkaç nesildir bu demir veya metal işçiliğinden gelen ailelerin çocukları ve yaptıkları işleri de tarihi referansları göz önünde bulundurarak, o yüzden böyle süslü, barok, gotik, ne bileyim işte Rönesans tarzı bayağı ciddi süslü ürünleri var. Açıkçası Yüzüklerin Efendisi ile ilgili bir Gandalf Saruman dövüş sahnesini hazırlayıp çıkarttıkları bir amalgam bir heykelleri vardır. O gerçekten böyle Michelangelo, ne bileyim bir Da Vinci eseriyle gerçekten karıştırılabilecek derecede başarılı, detaylı ve çok vurucu pozlamaları olan ürünlerden bahsediyoruz burada. Bu açıdan da Noble Collection belki de hani koleksiyon grubunun kaymak tabakası dediğimiz ürünleri hazırlayan bir firma. Bu açıdan da bunun göz önünde bulundurmasını gerektiğini çok net olarak düşünmekteyim. Aklını alacağım, son çağrı bunlar. Peki bakalım, göreceğiz. Ve bu zarla biraz zora.
olmadı ya bence. Neyse bakalım. Ürünle ilgili bilgi vermek çok isterdim ancak ne kendi sitelerinde bulabiliyorsunuz ne de internet üzerinde herhangi bir yerde satışı var. Artık böyle rare loose filan tadında bir herhalde statüsü olsa gerek, ağır bir üründen bahsediyoruz. 10 küsür kilosu var. Çok ciddi detaylı, çok ciddi boyutları olan bir üründen ayrıca bahsediyoruz. Öyle alışılageldik her yerde bulabileceğiniz tavlalara benzemiyor. Çok ciddi işçiliği var, çok ciddi bir çalışma var üzerinde. Dediğim gibi çok fazla bilgi verilebilecek bir ürün değil ama piyasaya çıkış fiyatı $495. Bunu biliyoruz, hatırlıyoruz. Ben hemen kendi hikayemi anlatayım. Şimdi sitede yok, orada yok, burada yok. Sen nereden buldun diyeceksiniz. İstanbul'da artık koleksiyonunda bu parçayı tutmak istemeyen, bundan sıkılmış bir koleksiyonerden aldım ben. O dönem için karşı tarafı nasıl yaptığını çok anlamadım ama çok da sorgulamadan hemen üstüne çöktüğüm bir üründür. Son derece değişik, son derece renkli koleksiyonun efsane parçalarından biri olduğunu söylememe sanırım gerek yok. Evet, tavla takımımızda oldukça fazla detay var. Dediğim gibi A+ ürünler çıkaran bir firma. Gerçekten çok inanılmaz işçilikleri olan, çok ciddi emek isteyen şeylerden bahsediyoruz, ürünlerden. Evet, görüyoruz 4 köşede 4 yer, 4 hikaye ile ilgili mekan bizi karşılıyor. Minas Street, Barad-dûr, ki Barad-dûr çok havalıdır. Karşı tarafta Rivendell ve Edoras Rohan'la gidiyoruz. Arkada da gördüğünüz gibi Argonautlar var. Bizim çekim için biraz terse düşmüş olabilirler. Yan tarafta Entlerin o Saruman'a doğru gittiği, yürüdüğü sahneyi canlandırmak istemişler. Ortada da Lord of the Rings yazısı muhteşem bir şekilde duruyor. Evet, burada bir artık da Barad-dûr gördük mü bir yanardağ görmekte kaçınılmaz nokta. Hemen arkasına döndüğümüzde biraz daha ışıktan kendisini gösteremiyor tabi ama bir şair var. O şair bizden öte. Açımızı değiştirip birkaç tane daha görüntü çekeceğiz. Çünkü gerçekten güzel ve oldukça detaylı bir ürün. Ağır bir ürün olduğunu söylemiştim. Bir 15-16 kiloluk bir ağırlığı var. Görüldüğü gibi üstündeki işlemeler gerçekten çok detaylı. Oldukça şık bir ürün. Oldukça ince işçiliği olan bir ürün. Bulması çok zor bir ürün. Yani gerçekten internet üzerinde bulsanız dahi ağırlığından dolayı Türkiye'ye girişi oldukça sıkıntılı olacaktır, emin olabilirsiniz. Evet. Edoras'tan hafif yola çıkarak karşımıza Argonautlar geliyor. Rivendell. Aslında tavladan başka her şeye benziyor, itiraf etmek gerekiyor. Bir tavladan ne bekliyorsunuz bilmiyorum ama bu bir tavla değil o kesin. Şanlı şerefli Minas Tirith. Evet, o da gayet ciddi bir çalışma. Biraz evvel karanlıkta kalmıştı şair. Oldukça başarılı tasvir edilmiş durumda.
Güzel detayları var. Hemen solda Edoras. Evet, şairi biraz daha yakına inceliyoruz. Bence güzel bir oyunu tanıdık, güzel bir koleksiyon ürünü de tanıdık. Popüler bir oyundu. Özellikle bizim coğrafyamızda inanılmaz popüler bir oyundan bahsediyoruz. Atılan zarların arkasına yazılan kafiyeli sözcüklerden tutun da masada iddiaya girmiş iki oyuncunun yanına gelen yancılarına kadar geniş bir kültür karmaşası yaratan tavla. Biz tabi doğal olarak Noble Collection'ın çıkarttığı Yüzüklerin Efendisi temalı bir tavla izledik. Genel olarak oynadığımız tavlalara çok benzemiyordu. Ama güzel bir parça. Gerçekten etkileyici. İşçiliği çok yoğun bir parça ve çok güzel aparatları olan bir ürün. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben çok eğlendim. Öncelikle onu belirtmek istiyorum ve son sözleri söylerken ne diyoruz? Kanalı takip etmeyi, kanala üye olmayı, videoları izlemeyi, videoları beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şansınız da, zarınız da güzel olsun arkadaşlar. Ne yaptı? Zarı mı attı? Attı galiba değil mi? Attı herhalde. Niye attı ki zarı? Anlamadım.